Ege Denizi'nin o serin tuzlu sularında sıradan bir sabah olduğunu hayal et. Balıkçılar ağır, böyle çok ağır bir şey takılan ağlarını var güçleriyle teknelerine çekiyorlar. Belki devasa bir balık sürüsü bekliyorlar falan ama suyun yüzeyine çıkan şey güneşte parlayan yosunlara bulanmış tunç bir üçayak. Yani bir tripod. Üzerindeki çamuru kabaca temizlediklerinde o pürüzsüz yüzeye kazınmış tek bir kelime okuyorlar. Bilgeye. O tek kelimenin başlattığı o büyük zincirleme reaksiyon aslında kaynaklara daldığımız bu yolculuğun tam kalbine oturan ismi karşımıza çıkarıyor. Yani Teutamos'un oğlu Prieneli Bias. Ünlü yazar Satrios'un 7 bilge listesinde birinci sıraya koyduğu adam, fakat onun hikayesi o tunç üç ayağın denizden çıkmasıyla bitmiyor. Aksine felsefe tarihinin en büyük gizemlerinden birinin nihayete erdiği yer tam olarak burası. Ya eminim senin zihninde de şu an yahu neden bu adam sorusu yankılanıyordur. Çünkü antik dünyada bilge dedikleri adamlar genelde tapınakların sessizliğinde ya da zeytin ağaçlarının gölgesinde oturup böyle uzun uzun düşünmezler mi? Yani öyle bir klişe var, evet. Pasif bir figür canlanıyor zihnimizde. Biz neden bugün bu tunç üç ayağın peşinden gidip Pireeneli Bias'a odaklanıyoruz ki? Onu diğerlerinden ayıran spesifik şey neydi? Şimdi zihnimizdeki o klasik, dünyadan soyutlanmış bilge figürünü tamamen yıkmamız gerekiyor burada. Çünkü Bias sadece soyut kavramlara dalan bir düşünür falan değildi. O yeri geldiğinde koca bir orduyu ve acımasız bir kralı sadece zekasının yarattığı kurgusal bir illüzyonla durduran usta bir stratejisti. Savaş alanında da etkili yani. Aynı zamanda kelimeleri böyle ustalıkla bilenmiş bir kılıç gibi kullandığı mahkeme salonlarının da yenilmez bir hatibiydi. Yani fikirleri parşömenlerde teorik bir tartışma olarak kalmıyordu. Kelimenin tam anlamıyla krizleri çözüyor, kuşatmaları kırıyor ve hayat kurtarıyordu. O zaman denizin dibinden çıkan o nesnenin doğrudan onun kapısına gitmesi pek tesadüf olamaz. Ama yine de aklıma takılıyor, yani üzerinde bilgiye yazan bir objenin balıkçı ağına takılması falan, ardından doğrudan Bias'ın kapısına getirilmesi. Bu eşyalar kendi kendilerine adres bulmuyorlar sonuçta. Bu üç ayak onun ellerine tam olarak nasıl ulaştı? Olayların arkasında çok derin bir insanlık dramı yatıyor aslında. Dönemin şartlarına göre emsalsiz bir erdem gösterisi, Bias'ın bilgeliğinin sadece kelimelerden ibaret olmadığını, eyleme dönüşmüş halini kanıtlayan o kritik olaya bakmalıyız. Nedir o olay? Milattan önceki o çağlarda savaş esirleri, özellikle de kadınlar, köle pazarlarında alınıp satılan birer ganimetten ibaretti maalesef. Messeneli bazı genç kızlar da bu korkunç kadere kurban gidip tutsak düşmüşlerdi. Bias bu kızları gördüğünde sadece felsefi bir acıma duygusu hissetmedi. Kendi cebinden devasa bir servet harcayarak hepsinin fidyesini tek tek ödedi ve onları özgürlüklerine kavuşturdu. Dur bir dakika, burada biraz şüpheci yaklaşmak zorundayım. Bir filozofun kendi cebinden devasa bir servet harcaması bana biraz tuhaf geliyor. Bu adamlar genelde dünyevi malları reddetmezler mi? Genelde evet, ama Bias'ın durumu farklı. Bu parayı nereden buldu bir kere? Dahası bu gerçekten saf bir fedakarlık mıydı, yoksa antik dönemin böyle politik bir halkla ilişkiler çalışması falan mı? Zengin bir adamın "bakın ne kadar merhametliyim" şovu olma ihtimali yok mu sence? Şüpheciliğin son derece yerinde doğrusu. Çünkü o dönemde güç gösterileri tam da bu tarz cömertlik maskeleri altında yapılırdı. Ancak bayağısı farklı kılan şey, eyleminin bir sonraki adımı. Fidyeyi ödeyip "tamam artık özgürsünüz, başınızın çaresine bakın" demiyor. Bu kızları kendi evine alıyor, onlara aylar, belki yıllar boyunca kendi öz kızlarıymış gibi bakıyor. Bir insanı uçurumun kenarından alıp ona sadece hayatını değil, onurunu da geri veriyor. Ve asıl can alıcı nokta şu: bu kızlar evlenme çağına geldiklerinde Bayas onları çeyizlerini de kendi cebinden karşılayarak büyük bir saygıyla memleketlerine, babalarının yanına geri gönderiyor. Bu sadece fiziksel bir kurtarış değil, onların toplum içindeki statülerini ve geleceklerini de garanti altına almak demek. Antik çağın o acımasız koşullarını düşündüğümüzde, düşman veya yabancı bir şehirden gelen tutsaklara bu şekilde davranmak, kelimenin tam anlamıyla akıl almaz bir şefkat örneği.
itibar şovunu falan çok aşan derin bir ahlaki duruş var ortada. İşte balıkçıların bulduğu o üzerinde Bilge'ye yazılı altın ve tunç üç ayak meclise getirildiğinde, salonda bulunan o kurtarılmış kızlar ya da bazı kaynaklara göre babaları öne çıkıyor. Hah, olaylar bağlanıyor şimdi. Bias'ın gösterdiği bu eşsiz erdemi meclise anlatarak dünyada ondan daha bilge, ondan daha erdemli bir insan olamayacağını haykırıyorlar. Böylece meclis bu eşsiz hazineyi resmi olarak Bias'a gönderiyor. Biliyor musun? Bu üç ayak adeta el yakan bir ateş topu veya hani kimsenin sahiplenmek istemediği bir lanet gibi. Kimse kolay kolay ortaya çıkıp da evet o yazıda bahsettiğiniz en bilge kişi benim, verin o üç ayağı bana deme cüretini gösteremiyor. Çok riskli bir şey. Çünkü kibrini ilan etmek demek. Çünkü bunu dediğin an zaten o kibrin altında eziliyorsun ve bilge olmadığını kanıtlamış oluyorsun bir nevi. Şunu da unutmamak lazım. Bu üç ayak aslında çoktan yola çıkmıştı. Gökyüzüne bakan bir adamın elinden, tarlasında saban süren bir çiftçiye kadar uzanan bir yolculuktan geçmişti. Thales'ten Mison'a, oradan elden ele dolaşan en bilgeyi arayan o eşsiz obje en sonunda gelip Priyaneli Bias'ın kapısına dayanıyor. Bu gerçekten efsanenin doruk noktası. Muazzam bir onur ve bütün şehrin coşkulu takdiri onun kapısında bekliyor yani. Tabii, Bias'ın o kibrin tuzağına düşmemek için bu muazzam onuru nasıl reddettiğini tahmin edebiliyorsundur. Nasıl reddediyor? Kime veriyor ki? Üç ayağı gördüğünde onu kesin bir dille reddediyor. Apollon'un bilge olduğunu söyleyerek insanların bu kadar kusursuz bir bilgeliğe sahip olamayacağını ilan ediyor. Yani bu sıfatın sadece ilahi bir güce, tanrılara ait olabileceğini söylüyor. Bazı kaynaklar Bias'ın soyunun Priyene'ye yerleşen Teballilere dayanmasından dolayı bu üç ayağın sonradan Tebai'deki Herakles tapınağına adandığını belirtir. Nereye adanmış olursa olsun meseleyi kozmik bir boyuta taşıyor. İnsanın sınırlarını ve ölümlü doğasının kusurlarını kabul ediyor. Bu cidden muazzam bir ahlaki duruş. Ama zihnimde hep şu soru var. Erdemli olmak, sınırlarını bilmek, tanrılara saygı duymak, barış zamanında falan harika felsefi pratiklerdir de. Peki ya kapına koca bir ordu dayanırsa? Savaş meydanında bu ahlaki şov seni veya şehrini kurtarabilir mi? İşte şartlar o en karanlık noktaya ulaştığında Bias'ın felsefesinin nasıl pratik bir zekaya dönüştüğünü görüyoruz. Lidya kralı Alyattes'in Priyene'yi kuşattığı o umutsuz günlerde mesela. Hangi dönem bu? Nasıl bir kuşatma? Milattan önce gerçekleşen bir kuşatma bu. Savaşın felsefenin bittiği yer olduğunu düşünürüz hep. Ama Bias için tam tersiydi. Kral Alyattes devasa ordusuyla şehri kuşatmış, Priyene halkının dışarıyla tüm bağlantısını kesmişti. İçeride durum nasıldı peki? Felaket. Şehrin erzak depoları hızla boşalıyor, sokaklarda resmen açlık kol geziyordu. İnsanlar büyük bir çaresizlik içindeydi. Yani teslim olmak veya açlıktan ölmek dışında pek bir seçenekleri kalmamış gibi görünüyordu. Ve tam da bu cehennemin ortasında Bias akıl almaz bir hamle yapıyor. Ne yapıyor sence? Zor zor ayakta kalmış belki de son kalan iki katırı buluyor. Onları ellerinde kalan o son değerli erzakla tıka basa doyurup iyice şişmanlatıyor. Ve ardından şehrin kapılarını açıp bu semirmiş katırları doğrudan düşman ordugahına sürüyor, Alyates'in askerlerinin üzerine doğru. Ya bu hikayeyi okuduğumda resmen dehşete düştüm ben. Bir dakika, şehir zaten açlıktan kırılıyor, bebekler ağlıyor, insanlar deri kaynatıp yiyor, belki de o derece bir kıtlık var. Neden elindeki son yiyeceği hayvanlara verip onları da düşmana altın tepside sunuyorsun ki? Delilik gibi duruyor değil mi? Düpedüz bir intihar hamlesi bu. Kendi halkının son lokmasını çöpe atmak nasıl bir strateji olabilir aklım almıyor. Dışarıdan bakıldığında öyle hakikaten mutlak bir delilik gibi görünüyor. Ama burada Bias'ın o dönemde anladığı ve modern psikolojinin binlerce yıl sonra adlandıracağı çok kritik bir kavram devreye giriyor. Asimetrik bilgi ve bilişsel önyargılar. Psikolojik bir savaş diyorsun. Bias, askeri bir güçle yenemeyeceği Alyattes'i kendi zihninin içinde yenmeye karar veriyor. Düşün, bir kuşatmanın amacı nedir? İçerideki kaynakları tüketmek ve halkı açlıkla pes ettirmek tabii ki. Alyattes, içeride insanların açlıktan öldüğünü varsayıyor ama o şişman katırları ordugahında gördüğünde zihnindeki o varsayım bir anda çöküyor. Bias açlığı yönetmeye çalışmıyor aslında. Bias, düşmanın açlık algısını yönetiyor.
Ha yani düşmanın aklındaki o matematiksel hesabı bozuyor. Alyattes o katırları gördüğünde ulan biz aylardır bekliyoruz, bu adamlar hayvanlarına bile bu kadar lüks bir diyet uygulayabiliyorsa içeride kim bilir nasıl bir bolluk var diye düşünüyor olmalı. Kesinlikle öyle düşünüyor. Allattes bekleyerek kazanamayacağını, kuşatmanın yıllarca sürebileceğini sanıyor ve derhal bir ulak göndererek ateşkes talep ediyor. Bias'ın o intihar gibi görünen hamlesi, düşmanın zihnindeki tüm stratejiyi tuzla buz ediyor anlayacağın. İnanılmaz bir blöf, gerçek bir zeka oyunu. İllüzyon bununla da sınırlı kalmıyor ama. Şehre giren o Lidya ulağı, durumu kendi gözleriyle görmek için etrafa bakındığında Bias yine muazzam bir sahne tasarımı yapıyor. Ne yapıyor mesela? Sokaklara devasa kum yığınları döktürüyor ve bu kum dağlarının sadece en üstünü incecik bir tabaka halinde gerçek tahılla kaplıyor. Yok artık. Resmen antik bir Hollywood seti kuruyor desene. Aynen öyle. İşi şansa bırakmıyor. Ulak şehre girdiğinde her köşede dağlar kadar buğday ve erzak yığılı olduğunu sanıyor o zaman. Gördüğü o ince tahıl tabakasının altındaki devasa kum yığınlarını fark etmiyor bile. Çünkü zihni zaten şişman katırları gördüğü an içeride büyük bir bolluk olduğuna ikna olmuştu. Harika özetledin. İnsanın inançlarının algısını nasıl şekillendirdiğini kusursuzca kullanıyor Bias. Ulak, o gördükleri karşısında dehşete düşerek kralına geri dönüyor ve şehrin bitmez tükenmez bir erzak deposu olduğunu rapor ediyor. Gerçeklik tamamen yeniden inşa ediliyor yani. Alyattes karşısında asla teslim olmayacak, sonsuz kaynaklara sahip bir şehir olduğuna tamamen ikna olup kuşatmayı derhal kaldırıyor ve Priyenelilerle barış anlaşması imzalıyor. Vay be, inanılmaz bir zafer. Fiziksel olarak kaybedilmiş bir savaş, psikolojik bir illüzyonla mutlak bir zafere dönüşüyor. Bias'ın karakterini en iyi özetleyen kısmı tam bu antlaşmadan sonra geliyor bence. Alyettes barış yaptıktan sonra bir de üstüne Bias'a dostluk hediyeleri göndermek istiyor. Sonuçta kendince çok güçlü bir müttefik edindiğini falan sanıyor adam. Tabii, Bias'ın tepkisi çok efsane. Bias hediyeleri getiren elçilere bakıyor ve o meşhur soğukkanlı alaycılığıyla şey diyor, ben de Alyattes'e soğan yemesini söylüyorum. Ya antik dünyada soğan yemek demek, doğrudan doğruya gözünden yaşlar gelene kadar ağlamak anlamına geliyor. Yani modern tabirle, Aynen modern tabirle ordusuyla kapısına dayanmış koskoca krala düpedüz git ağla diyor adam. kuşatma altındaki aç bir şehirden çıkıp, düşman kralı bu kadar üst perdeden, bu kadar küstahça ve zekice bir mesaj gönderebilmek ancak sözcüklerin gücüne tam anlamıyla hakim olan birinin yapabileceği bir şeydi zaten. Eğer Bias kum yığınları ve o iki katır gibi görsel illüzyonlarla bir kralın zihnini bu kadar kolay manipüle edebiliyorsa, kelimelerin asıl savaş alanı olan mahkemelerde jürilerin zihnini nasıl şekillendirdiğini bir düşün. Mahkemeler evet, insanların hayatlarının iki dudak arasına bağlı olduğu o antik arenalar. O dönemin şairi Hipponaks'ın aktardığı çok çarpıcı bir deyim var zaten. Davayı Pripeneli Bias'tan daha iyi savunmak. Düşünsene ismin yüzyıllar boyunca bir kalıp, bir deyim olarak dilden dile dolaşıyor. Birinin bir konuda çok iyi konuştuğunu, çok ikna edici olduğunu anlatmak için senin adını kullanıyorlar. Muazzam bir miras. Bias'ın hitabet yeteneği o kadar kusursuzdu ki onu yenmek neredeyse imkansız kabul ediliyordu. Ancak burada altı çizilmesi gereken çok kritik bir nokta var. Bias, kitleleri ikna etme gücünü sadece zenginleşmek veya suçluları korumak için kullanabilirdi istese. Ama öyle yapmadı. Yapmadı. Antik kaynaklar onun bu muazzam yeteneğini her zaman sadece iyi ve doğru yolda, haklıyı savunmak için kullandığını özellikle belirtiyor. Hitabetini bencil bir silah olarak değil, adaletin terazisini dengeleyen bir araç olarak görüyordu. Tıpkı Alyattes'e karşı yaptığı gibi insanların bilişsel süreçlerini anlıyor, korkularını ve arzularını okuyordu mahkemelerde. Onun insan doğasını nasıl okuduğunu kendi ağzından çıkan o meşhur özdeyişlerde çok daha net görebiliyoruz. Ona insanlar için en tatlı şey nedir diye sorduklarında hiç tereddüt etmeden umut cevabını veriyor. Hemen ardından insanı en çok ne keyiflendirir sorusuna ise gayet pragmatik bir şekilde kazanç diyor. Umut ve kazanç. Ya bunu bugünün dünyasında mesela şu Silikon Vadisi'ndeki girişimcilik ekosistemine çok benzetiyorum ben. Nasıl yani, nasıl bir bağ kurdun? Umut, yatırım bir yatırımda o parlak sunum dosyasıdır mesela. Herkesi o rüyaya inandırırsın. Ama kazanç, günün sonunda o şirketi ayakta tutan gerçek gelirdir.
Bayas, insanın hem rüyalara hem de o somut ödüllere ihtiyaç duyduğunu biliyordu. Umut onun için sadece pasif bir felsefi beklenti değildi. İnsanı ayakta tutan o motor güçtü aslında. Alyattes kuşatmasında olduğu gibi. Kuşatmayı kırabileceklerine dair bir umut verdi halkına. Kazanç ise insan eylemlerinin en temel motivasyonu. Bayas bu gerçekleri inkar edip insanlardan melek olmalarını beklemek yerine onları anlamayı ve bu dinamikleri yönetmeyi seçiyordu. Felsefesi gökyüzünde falan değil, doğrudan doğruya sokaktaki insanın kalbinde ve midesinde yankı buluyordu. Sokaktaki insanın çelişkilerini o kadar iyi yakalıyor ki inanılmaz. Bias bir gün bir gemi yolculuğuna çıkıyor. Ancak gemideki diğer yolcular hayatları boyunca hiçbir kutsala saygı duymamış, her türlü suça bulaşmış, kelimenin tam anlamıyla ahlaksız adamlardan oluşuyor. Derken denizin ortasında korkunç bir fırtına patlak veriyor. Tam bir kriz anı. Gemi batmak üzereyken o güne kadar tanrılarla hiç işi olmayan bu adamlar aniden diz çöküp gökyüzüne yalvarmaya, tanrılardan merhamet dilenmeye başlıyorlar. Bias'ın o kaosun ortasındaki tepkisi kriz yönetiminin en mizahi halidir bence. Fırtınanın uğultusu ve adamların çığlıkları arasında sakin ama çok sert bir sesle onlara dönüp bağırıyor. Susun, sakın burada, bu gemide sizin yolculuk yaptığınızı duymasınlar. Ya bu bana okulda yaramazlık yaparken koridordan müdür geçince arkadaşlarını böyle panikle susturmaya çalışan o endişeli öğrenciyi hatırlatıyor, çok iyi. Çok iyi bir benzetme, evet. Ama burada mesele sadece komedi değil bence. Bayas onlara resmen şunu söylüyor. Hayatınız boyunca kuralları çiğnediniz, şimdi işler kötüye gitti diye sahte bir dindarlığa soyunmayın. Eğer tanrılar sizin bu gemide olduğunuzu fark ederse sadece fırtına göndermekle kalmaz, üstümüze yıldırım da düşürürler. Bari sessiz olun da dikkat çekmeyelim diyor adam. En ölümcül kriz anında bile o ince ironiye elden bırakmıyor. Sahte umutlara değil, pragmatik gerçekliğe sığınıyor. Çünkü krizler insanın gerçek yüzünün ortaya çıktığı birer turnusol kağıtlarıdır onun için. Öğütlerine baktığında bu pratik zekanın manipülasyonu nasıl bertaraf ettiğinin izlerini her yerde görürsün. Mesela der ki, işe yavaş giriş ama giriştiğin işin üstünde ısrarla dur. Aceleciliği dev bir zaaf olarak görür. Zengin olduğu için değersiz bir insanı asla övmemeyi öğütler. Ve bence en önemlisi şiddetle değil ikna ile al der. Zorbalığa karşı zekanın, kaba kuvvete karşı sözün zaferini savunur. Ya bütün bu öğütler içinde öyle bir sözüm var ki beni biraz düşündürüyor. Sadece o dönemde değil, bugün bile çok büyük bir tartışma yaratacak kadar keskin bir laf. Halk yığını kötüdür sözü mü? Aynen öyle, halk yığını kötüdür. Ya Bias bütün hayatını o halkın davalarını savunarak, onların özgürlüğü için fidye ödeyerek, açlıktan ölmelerini engelleyerek geçirdi. Neden halkın çoğunluğuna bu kadar ağır, elitist ve tepeden bakan bir eleştiri getiriyor ki? Bunu modern anlamdaki bir sınıf kibri veya elitizm olarak okursak, Bias'ı gerçekten çok yanlış anlarız. Bu söz, kalabalıkların psikolojisine dair çok erken ve çok derin bir sosyolojik tespit aslında. Bias'ın kötü dediği şey, bireylerin kendisi değil. Ne peki? O bireyler bir araya gelip, düşünmeyen, sadece dürtüleriyle hareket eden bir yığın oluşturduğunda ortaya çıkan o kontrolsüz, irrasyonel doğadır. Bugün sosyal medyada gördüğümüz linç kültürünü bir düşün. Asılsız bir söylentiyle market raflarını boşaltan o panik hali gibi mi? Veya yankı odalarında büyüyen o kolektif nefreti düşün. Yani İngilizce'deki o mob mentality dediğimiz o sürü psikolojisinden bahsediyor adam. Birey olarak mantıklı olan insanlar bir kalabalığın parçası olduklarında sorumluluk duygularını kaybediyor ve en ilkel duygularıyla hareket etmeye başlıyorlar. Kalabalıkların bir araya geldiğinde nasıl kolayca manipüle edilebildiğini, aklı dışlayıp duygularıyla nasıl paniğe sürüklenebildiğini en iyi o biliyordu. Mahkemelerde o devasa kalabalık jürilere hitap ederken bu yığın psikolojisini çok yakından gözlemlemişti. Yani kitlelerin her zaman doğru kararı veremeyeceğini biliyordu. Mantıklı. Gerçek bilgeliğin, erdemin ve adaletin asla bağırıp çağıran galeyana gelmiş kalabalıklarda bulunamayacağını biliyordu. Bilgelik, kendi aklını kullanan, yavaş ve ısrarla düşünen bireyin iç dünyasında, sessizliğinde inşa edilirdi ona göre. Talihin kötüye dönmesine soylu bir ruhla katlanmak en zorudur diyor bir başka özdeyişinde de. İnsanın karakterinin asıl işler ters gittiğinde, rüzgar karşıdan estiğinde, bedeni onu yarı yolda bıraktığında belli olduğunu savunuyor resmen. Çok doğru, çok derin bir tespit. Bütün hayatını kelimelerle, davalarla,
Kriz yönetimiyle ve bu keskin stratejilerle öğren bu adamın kendi sonu, o rüzgarın durduğu o son an nasıl geldi peki? Bias'ın son anı, savunduğu tüm ideallere ve yaşadığı hayata o kadar yakışır bir şekilde, adeta bir tiyatro sahnesini andıran o görkemle geldi ki, iyice yaşlandığı, artık bedeninin yılların yorgunluğunu, taşıdığı o ağır yükleri kaldıramaz hale geldiği o son günlerde bile ideallerinden asla vazgeçmedi. Kendisi için değil, yine bir başkasının hakkını savunmak üzere, adaletin yerini bulması için zar zor ayakta durarak o meşhur mahkeme kürsüsüne çıktı son kez. Bedeni iflas etse bile zihninin keskinliğinden ve o hitabet gücünden hiçbir şey kaybetmemiş olmalı ama. Tüm o yaşlılığa rağmen muazzam bir savunma yaptı. O büyüleyici konuşmasını bitirdiğinde içinde kalan son yaşam enerjisinin de tamamen tükendiğini hissetti. Kürsüden yavaşça geri çekildi ve yorgun başını hemen yanında duran, ona o gün eşlik eden kızının oğlunun, yani torununun göğsüne dayadı. Mahkeme salonu nefesini tutmuştu. O anın ayrılığı herkesin üzerine çökmüştü adeten. Karşı taraf ne yaptı o sırada? Karşı tarafın avukatı söz aldı, savunmasını yaptı. Yargıçlar kendi aralarında fısıldaşıp oylamaya geçtiler. Herkesin gözü onun üzerinde. Karar açıklanıyor herhalde. Yargıçlar, Bias'ın savunduğu kişinin haklı olduğuna, davanın onun lehine sonuçlandığını hükmettiler. Salonda büyük bir rahatlama dalgası yayıldı tabii. İnsanlar o coşkuyla tebrik etmek için o yaşlı bilgiye yöneldiklerinde onun çoktan gitmiş olduğunu fark ettiler. Yapma ya, tam o anda mı? Evet, Bias, torununun kucağında, yüzünde huzurlu bir ifadeyle çoktan hayata veda etmişti. Ne kadar nasıl tükettiğinin, adaletin terazisini dengede tutmak için kendi yaşam enerjisini son damlasına kadar nasıl harcandığının herhalde bundan daha şiirsel, daha destansı bir özeti olamazdı. Ölürken bile davayı kazanıyor ya, adaletin yerini bulduğunu bilerek güvendiği bir omuzda gözlerini yumuyor adam. İşte balıkçıların ağlarına takılan, gökyüzünden toprağa inip Preene'ye ulaşan o altın üç ayak efsanesi Bias'ın bu son nefesiyle nihayete erdi. Thales, Mason ve Bias'la bu zincirin en sağlam halkalarını gördük hep birlikte. Evet, müthiş bir zincir oldu. Ancak önümüzde Periandros'un o karanlık gücü, Anaxarsis'in yabancı gözü, Epimenides ve Ferekeides'in mistik dünyası duruyor. Yani daha yolumuz uzun. Gerçekten öyle. Çok uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Peki sen o eşsiz hayata ve bu derin hikayeye bakınca kendi kendine şunu sormadan edemiyor musun? Hayatının son anında başını kime yaslayıp en son hangi inancını savunuyor olacaksın? Bir okur, bir kare yaşayan kütüphane. Fikirler burada ölmez.